Elektrik dünyasından herkese merhaba. Devasa enerji santrallerinde elektriğin nasıl üretildiğini anlattığımız serimiz tamamladık. O muazzam enerji kilometrelerce yol aşıp evlerimize, cihazlarımıza kadar geliyor. Peki ama o incecik kablonun içinden tam olarak ne geçiyor ve biz bu geçişi nasıl ölçüyoruz? Yepyeni serimiz elektriksel büyüklüklerin ölçülmesine başlıyoruz. İlk konumuz elektrik akımı yani amper. İlk olarak akımı tanımlayarak başlıyoruz. Akım bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarına denir. Burada bir iletkenin içerisindeki elektron akışı gösterilmektedir. Eğer ki ben bu iletkenin uçlarına bir potansiyel fark uygularsam, yani buradaki görselde bir batarya aracılığıyla, burada elektronlar bataryamın eksi kutbundan artı kutbuna doğru itilecektir. Yani elektron akışı gerçekleşecektir. Biz bir iletkendeki birim zamanda geçen elektron miktarına aslında akım diyoruz. Akımın birimi amper. Akımı I harfiyle gösteriyorum. Amperin birimini de A harfiyle gösteriyorum. Ölçümünü nasıl yapıyoruz peki? Biz ölçümünü ampermetre ya da avometre, multimetre dediğimiz diğer ismiyle ya da pensampermetrelerle yapıyoruz. Buradaki avometre, ampermetre özelliğine sahip. Aynı zamanda pensampermetrelerimiz de aynı şekilde akım ölçme özelliğine sahip. Ampermetre peki devreye nasıl bağlanır? Ampermetre yani ölçü aletimiz devreye mutlaka seri bağlanmalıdır. Ölçü aletimizi yani ampermetremizi ifade eden sembol budur. Yuvarlak içinde bir A harfi. Bir lamba devresinde seri bağlı ampermetre görseli buradaki devre şemasında var. Devre şemamızı inceleyelim. Bir tane pilimiz var güç kaynağı olarak. Anahtarımız, lambamız var ve seri bağlı, yani bu hattan geçen, bu iletkenden geçen yükün aynı zamanda ben ampermetre üzerinden geçmesini istiyorum. O yüzden araya bağlanmalı, yani seri bir şekilde bağlanması gerekiyor. Anahtarı kapattığımda lamba üzerinden bir akım geçecek, lambam ışık vermeye başlayacak ve burada devredeki ampermetre üzerinden bir akım geçişi gerçekleşecektir. Burada da bir ammetre aracılığıyla bağlantısı yapılmış. İşte bataryamın artı ucu ampermetreme, ampermetremin diğer ucu lambaya, lambadan tekrar bataryama gelmiş. Bu durumda lambadan geçen yük miktarı, iletkenlerden geçen yük miktarı aynı zamanda ölçü aletimin üzerinden de mutlaka geçiş yapacaktır. Bu görselde bir pens ampermetre bağlantısı var. Pens ampermetrenin pens kısmına ben akımını ölçmek istediğim iletkeni bağlarsam, yani daha doğrusu arasından geçirirsem pens kısmında iletken içerisinden geçen akımı doğrudan ölçebilirim. Böylelikle herhangi bir şekilde kesme durumum, araya bağlama durumum olmuyor. Bu da bizim faydalandığımız bir özellik. Buradaki görselde de lambamıza giden kablolardan herhangi bir tanesi tens ampermetremin içerisinde kalıyor. Bu durumda ben iletkenden geçen akım miktarını ölçüyorum. Tens ampermetrelerin özelliği manyetik alanın şiddetini ölçerek akıma uyarlaması şeklinde çalışıyor. Çalışma prensibi bu şekilde. O yüzden her iki kabloyu da ben burada pens ampermetremden geçirirsem hatalı ölçüm yaparım. Bileşke manyetik alanı ölçerim. Bileşke manyetik alanda sıfır olacağı için toplam bana göstereceği akım değeri de sıfır. Benim şu bağlantıyı yapmam doğru. Eğer her iki kabloyu da ben pens ampermetremden geçirirsem hatalı bir bağlantı yapmış oluyorum. Doğru şemamız bu. Bu da hatalı bir ölçüm şekli. Yaygın olarak kullanılan iki çeşit akımımız var bizim. Doğru akım ve alternatif akım. Doğru akım gerilim zaman eğrimize bakacak olursak zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Alternatif akım ise zamana göre yönü ve şiddeti değişen akımdır. Doğru akım biliyorsunuz Thomas Edison öncülüğünde, alternatif akım ise Nikola Tesla öncülüğünde kurulan akım çeşitleri. Doğru akımın geçmişi daha fazladır. İlk kullanılan akım çeşidi doğru akım.
Daha sonrasında da Nikola Tesla alternatif akımı icat ederek doğru akıma alternatif bir akım icat etmiş oluyor. Hatta kendi yaşadıkları dönemde akımlar savaşı gerçekleşiyor. Bununla ilgili de içerikler YouTube'da bulabilirsiniz. Karşılaştıracak olursak biz doğru akımla alternatif akımı, doğru akımda gerilimi yükseltmek veya düşürmek zor, maliyeti biraz daha yüksek. Elektronik devreler gerekiyor ki bu zamanda hiç mümkün değildi. Alternatif akımda ise transformatörler sayesinde gerilimi çok kolay ve ucuz bir şekilde yükseltip düşürebiliriz. Uzun mesafe iletimi doğru akımda geleneksel yöntemlerle uzun mesafelere iletimi kayıplıdır. Ancak günümüzde artık high voltage direct current hatlarıyla bu aşılmaktadır. Ama geçmiş yıllarda bu maalesef mümkün değildi. Alternatif akımın en büyük üstünlüklerinden bir tanesi doğru akıma göre yüksek voltaja kolayca çıkarılabildiği için uzun mesafelere çok düşük enerji kayıplarıyla iletilmesi mümkün. Depolama kısmında ise doğru akımın bir üstünlüğü var. Alternatif akım depolanamıyor. Öncelikle doğru akıma çevrilip öyle depolanabiliyor ama doğru akım piller, bataryalar, aküler yardımıyla depolanıp ihtiyaç duyulduğunda kullanılabiliyor. Doğru akımın kullanım alanlarına bakacak olursak pil, batarya, cihazlar, cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli araçlar yani etrafımızdaki birçok şey aslında doğru akımla çalışıyor. Alternatif akım ise ev ve sanayi, elektrik şebekeleri, beyaz eşyalar, büyük elektrik motorları, fabrikalar gibi kullanım alanına sahip. Evlerimizde de alternatif akım kullanılıyor. Doğru akım ihtiyacı doğduğunda doğru akıma alternatif akım hızlı bir şekilde çevrilip kullanılabilir. Üretim yöntemlerine bakacak olursak alternatif akım termik, hidroelektrik, rüzgar santralleri ve nükleer santraller alternatörler aracılığıyla üretilebilirken doğru akım güneş panelleri, piller, aküler bu yöntemlerle dinamo aracılığıyla üretilebilir. Tehlike kısmına bakacak olursak aynı voltaj seviyesinde AC'ye göre insan vücudu için nispeten daha az tehlikeli doğru akım. Alternatif akım ise DC'ye göre biraz daha tehlikelidir diyebiliriz. Evet, elektrik akımını ve nasıl ölçüldüğünü gördük. Peki bu elektronları o kablonun içinde hareket etmeye zorlayan, akımı adeta iten o gizli güç ne? İşte o da bir sonraki videomuzun konusu olan gerilim. Yani volt. O videoyu kaçırmamak için elektrik dünyasına abone olmayı unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşça kalın.